Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün kuvvetli olmak, güçlü olmak ve kuvvetli olmak için Havas ilminin ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği güç ve kuvvet ve bunun kullanımı hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ki, bu hadis Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla aciz gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar diyor Peygamber Efendimiz. Başını tekrar ediyorum ki kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz. Müminin, iman sahibi olan Müslümanın kuvvetli olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de bize kuvvetin Allah-u Teala'dan olduğu ve Allah-u Teala'dan gelen kuvvetin de doğru kullanımı ve uygulaması ile ilgili pek çok örnekler vererek yollar gösteriyor. Havas ilmi de keza insanın nefsine yenilmeden gücü ve kuvveti mertebesinde diğer insanlara yardımcı olması gerektiği vesairesiyle ilgili bize Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendimiz'in naklettiği Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından öğretilmek üzere ilim ile birlikte pek çok kısa yollar gösteriyor. Şimdi Osmanlı tarih boyunca neredeyse 17. yüzyıla kadar olan dönemde neredeyse havası usul haline getirmiş bir zihniyete sahiptir. Peygamberler zamanında ve ilmin aktarımıyla birlikte en son Aleyhisselatü Vesselam'ın da aktardığı ve Hazreti Ali'nin toparladığı ilim ve cifir ilmiyle birlikte havas ilmine hakimdi padişahlar. Padişahlara Enderun'da havasla ilgili derin bilgiler veriliyordu. Ve Yeniçeri'de havas uygulamaları hem ilim anlamında hem uygulama anlamında yapılıyordu. Bir Yeniçeri gençliğiyle birlikte hem ilme gündüz zabit gece abid olarak geçer, hem ilme hem uygulamaya yönelik efendime söyleyeyim havasla ilgili tatbikatlar yapılıyordu Yeniçeri üzerinde ve bir Yeniçeri düşünün 20 yıl boyunca 40 yaşına kadar onların süre devam ediyordu. Yüzlerce savaşa katılıyorlardı. Bir Yeniçeri efendime söyleyeyim karşıdaki savaşılan grupla birlikte onlarca kişinin arasına giriyor. Onlarca savaş, yüzlerce savaş görüyor ve ufak tefek yaralarla tabii ki şehadet mertebesine düşüyor. Ama ve lakin gittiği zaman efendime söyleyeyim şehit olacağını biliyor ama öyle bir güvenle de gidiyor ki pek çoğu gittiği gibi geri dönüyorlardı. Burada Allah-u Teala'nın verdiği gücü ve kuvveti hediye olarak verilen gücü ve kuvveti kullanıyordu Osmanlı. Bunun hediye olduğunu ve emanet olduğunun da farkındaydı. Bugüne gelmek istiyorum. Yine Kur'an ile, iman ile yürüyen ve hakikaten kuvvetli mümin olma yolunda ilerleyen inanca ihtiyacımız var bizim yeniden. Yeniden doğmak ve yeniden ilerlemek üzere aslımızı tekrar bulmak üzere buna ihtiyacımız var. Şu an havas ilmi ve bunun da tabii günümüze uyarlanması ve güncellenmesi icap etmekte. Üzerinizde eğer negatif etki varsa bu negatif etki havas ilmiyle ya da diğer enerji aktarım metotlarıyla da olabilir ama biz daha ziyade letaiflerle ilgili
İslam tasavvufuyla paralel gitmeyi tercih ediyoruz. Bu negatif etkiler kalktığı zaman arkadaşlar kuvvetin sizde olduğunu ve kuvvetin Rabbinizden geldiğini unutmadan yürüyeceğiniz yolda inanın yolun açık olduğunu tekrar tekrar göreceksiniz. Bize yüzyıllardan beri dikte edilen İslam zayıftır, İslam acizdir, fakir olanın efendime söyleyeyim bu imtihan sebebiyle yaşama gayet normaldir vesaireler. Doğru olan kısımları vardır. Ama ve lakin toplum olarak İsrailiyat tarafından, karşı güçler tarafından bize ekilen çok fazla yanlış bilgi var arkadaşlar. Bunları bir kere temizlememiz lazım. İslam kuvvettir. İslam kuvvetli olur. İslam zengin olur. İslam vermeyi bilir. İslam yaşamayı bilir. İslam elindeki kuvvetle birlikte kendi mukadderi yolunda ve sırat-ı müstakim üzerine yaşamayı bilendir. Bu sebeple havası, Kur'an'ın, ayetleri, Peygamber Efendimizin bize hediye ettiği, hadisler altında verdiği bilgileri çok iyi yakalayarak eski kuvvetimize kavuşmamız icap ediyor. Hepimizin üzerinde çok fazla negatif enerji yükü var, negatif blokaj var. Bunların kaldırılması, bunların bertaraf edilmesiyle birlikte içerideki büyük kuvvet ortaya çıkacak. Allah hiçbir kulundan aciz istemez. Aciz olmaz İslam. İslam'da aciz yoktur. İslam diğerlerine yardım etmek ve diğerlerini yukarı çekmek üzere gelmiştir. Ve burada havasla ilgili özellikle ve Kur'an ve Kur'an anlaşılması ve yorumuyla ilgili efendime söyleyeyim bir yeniden kendine gelmeye ihtiyacımız var. Eski kuvvetimize ve hakikate dönmeye ihtiyacımız var. Doğru okuma, Kur'an'ın zahirini doğru okuma, Kur'an'ın batınını anlama, Kur'an'daki büyük mucizeleri anlama yolunda bunlara ihtiyacımız var. Bakın Kur'an zahir ve batın yüzü vardır, zahiri güzeldir, batını derindir. Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine inmiş bir kitaptır. Bunlar 7 kıraat değildir. Kur'an-ı Kerim'in büyük mucizeleri burada başlar. Efendime söyleyeyim, İslam alimlerinin bu konuya eğilmesi icap eder. Hep bize anlatılan, verilen örnekler, Kur'an'da dağlar, işte kazık şeklinde dünyadaki dengeyi muhafaza etmek üzere vesaire, gece gündüzü kovalar, örter vesaire. Efendime söyleyeyim, sıcak suyla soğuk su karışmaz, tamam dünya yuvarlaktı, verilir, anlatılır. Çok güzel. Bunlar da mucizedir o güne göre. Yalnız Kur'an'ın çok daha büyük mucizeleri vardır. Kur'an zahirinin çok iyi okunması ve doğru tercüme ederek anlaşılması gerekir. Bunlarla ilgili peygamberler dönemi, dinler tarihiyle ilgili çok efendime söyleyeyim yalan söylemler vardır Kur'an'da. Efendime söyleyeyim bunlar tam olarak açıldığı zaman insan hakikati tam olarak idrak etmiş olacaktır. Batın yazım nizamı algılandığı zaman Kur'an'ın derin, teknik, teknolojik ve bugünkü terminolojiyle bir kuantum kitabı olduğu anlaşılır. Ve batıni Kur'an bu gözlükleri çıkartıp batın manasında ve batın harflerle okunduğu zaman evliyanın, geçmişteki evliyanın neden ne kadar büyük olduğu anlaşılır ve Kur'an-ı Kerim'in ne kadar büyük bilgiler ihtiva ettiği anlaşılır arkadaşlar. Kur'an'ın batınına eğilelim. Zümer suresi 23. ayetinde Kur'an'ın mesani, müteşabih olarak, benzer olarak en az iki tane zahir ve batın olarak mana bütünlüğüne sahip olduğu çok net olarak anlatılmıştır. Peygamber Efendimiz de özellikle Furkan suresi üzerine o gün yaşanan Furkan suresinin okunmasıyla ilgili hadisler vardı ve Furkan'a ışık tutar. Furkan'ın çok iyi anlaşılması gerekir. Furkan'ın bir Kur'an mucizesi olduğunu, Furkan'ın bir sıfat olduğunu ve Kur'an özelliklerinden birisi olduğunu anlamamız gerekir. Kur'an'da 8 yerde Furkan kelimesi geçmektedir ve Furkan'ın bir metot olduğunu, çünkü Furkan'ın Musa'ya indiği, Harun'a indiği ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verildiği bahsedilir. Verilen Furkan bir metottur. A yüzü vardır, B yüzü vardır. Bunların anlaşılması gerekir.
Elimizde bu ilmi kılıç olarak tuttuğumuz zaman dünyada bizden başka kuvvet olmadığını göreceğiz ve diğer kuvvetler de bu kuvvete tabi olacak arkadaşlar. İslam büyüktür, İslam yücedir, kitabımız gerçektir, hakikidir, olduğu gibi durmaktadır ve incelemeyi, araştırmayı bekleyen bir batın yapısı vardır. O gün indiği haliyle, o günkü yazım şekliyle birlikte. Ve buna bağlı olarak havas ilimini açtığımız zaman suyun hafızasını kullanarak suya nasıl yükleme yapmamız gerektiğini, sonra bu suyu kendimizde nasıl temizlememiz gerektiğini, bazı maddelere akaidlerle ya da okumalarla nasıl uygulamalar, yüklemeler yapmamız gerektiğini, radyesteziyi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu maddeleri yakarak ya da bunları suya karıştırarak içtiğimiz zaman ya da dumanıyla birlikte kendi auramızı nasıl desteklememiz gerektiğini pek çok hususu buluruz havas ilminin içinde. Batı'nın bize efendime söyleyeyim mi, biz yeni keşfettik işte alternatif tıptır diye şu an sattığı ve piyasada çatır çatır satın alınan ve pek çoğu kökü zayıf bilgilere dayanan ilim altında sunulan asıl ilimin bizde olduğunu görürsünüz araştırma yaptığınızda. Ve yüzyıllar boyunca tatbik edilerek binlerce insan üzerinde yapılan tatbikatlarla öyle kestirme yollar bulunduğunu ve bu kestirme yollar neticesinde başarıya giden yolun aslında zor olmadığını, imanla birlikte insanın maruz kaldığı enerjiden kurtularak kendi mukadderi yolu üzerinde ne kadar başarıyla ve Rabbine o kadar süratle yaklaşabileceğini anlarsınız. Bu sebeple bunu bir hatırlatma olarak not düşmek için hazırlıyorum bu videoyu. Kur'an-ı Kerim'in batın ve zahir ilminin çok iyi anlaşılması, bize verilen, hediye edilen isimlerin, esmaların, bakın unutmayın, İsmi Allah el-Rahman el-Rahim. Her şeyin başlangıç anahtarı bir isimle başlar. İsimlerin yani 99 esmanın nasıl kullanılması gerektiğini, havas ilmini ve diğer teknikleri nasıl kullanılması gerektiğini tekrar hatırlayalım. Bunlar tamamen pozitiftir. Yanlış bilinen, efendime söyleyeyim, hurafe haline gelmiş, kirlilik yaratan bilgileri ayıkladıktan sonra bu ilmi tekrar alıp kullanmaya başladığımızda hem Kur'an'ımızı yalın gözle görüp dualamanın ne demek olduğunu tekrar hatırlayıp doğru dualamayla birlikte Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyarak, doğru yerde, doğru zamanda okuyarak Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği hediyeleri, şahsi hediyelerle vermektedir bize. Sadece şahsımızla uyumlu, şahsımızla özdeş kısımlarını yakalamamız, bulmamız gerekir. Bunlar da bir hesap iledir. Allah Teala her şeyi bir hesap ile yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim tamamen hesap ile bize veren bir yapıya sahiptir. Lef-i mahfuzu anlayarak, Kur'an zahirini ve batınını anlayarak, havas ve hususlar konusunda ve ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgiler ve tedavi teknikleri konusunda çok fazla bilgi alabiliriz ve bu bilgileri tatbik ederiz. Biiznillah bunları da Allah'ın izniyle açarak, yayarak ve geniş coğrafyada uygulayarak kaybettiğimiz kuvvete tekrar ulaşabiliriz. Dünyadaki en büyük kuvvet halife olarak insanındır ve insanın dünyada Allah'ın halifesi olduğunu, temsilcisi olduğunu unutmaması ve bu kuvveti tatbik edecek asıl kuvvete, bu marş motoruna tekrar basma zamanında gelmiştir. Arkadaşlar, selamünaleyküm.